Arkadaşlar herkese merhaba. Gamer Papers kanalındasınız. Ben Argi. 2024 yılının OSM taktik serilerini çekmeye devam ediyorum. Bu videomda herkesin başına bela olan bir taktik var. O da 5-2-3. Bu taktiği şu an alan herkes rakiplerine karşı çok etkili oluyor. İnanılmaz bir şekilde de meta durumda. Biz ne yapıyoruz? Bu videoda 5-2-3'e bir karşı taktik izliyoruz ve o taktiğin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Size özel olarak hazırladığım bu karşı taktiğe geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup zili bildirimi açmayı da kesinlikle unutmayın. Karşınızda 5-2-3 karşı taktik. Arkadaşlar bu lanet olası taktiği nasıl yeneceğimizi buldum. Ve adı da 4-4-2. Çok basit bir taktikle geliyorum size. 4-4-2'yi seçmemin ana sebebi orta sahamızın 4 kişi oluşu. Rakip zaten 2 orta sahayla oynuyor ve o alanda bir sıkıntı yaşayacaklar. Zaten bu taktiği kullanan adamlar muhtemelen underdog oyuncular oluyor. Rakip daha güçlüdür ve biraz da savunma ağırlıklı çıkmak zorunda kalıyor. Biz bu adamlara karşı 4-3-3 çıktığımız zaman orta sahamız 3 kişi kalıyor. Onlar 2 kişi oluyor. Yine yakın bir dengede ve çok da savunma çıktığı için muhtemelen de kontra atak veya kaleyi görünce vur yapıyordur taktiğini. Bu yüzden de orada bir avlanma riskimiz oluyor. Büyük ve güçlü takımlara karşı da bunu çok uyguluyorlar. Biz burada ne yapıyoruz? Taktiğimizi 4-4-2'ye çeviriyoruz. Ben bunu B olarak dizayn ettim. Çok iyi bir sağ ön veya sol önünüz varsa 4-4-2A'yı da kullanabilirsiniz. Ama ben 4-4-2B'yi öneriyorum bunun için. Biz burada ne yapıyoruz abi? 4 kişiyle birlikte çok iyi bir baskı orta sahada onları hücuma yatırıp rakibi de eksik kaldığı bölgeden avlayacağız. Takımımızı dizmekle başlayayım. Kaleciyi zaten her zamanki gibi saymıyorum. Kaleciyi size bırakıyorum. Beklerimize geldiğimizde 2 opsiyon var aslında. Birinci opsiyon iyi bir hücumcu bek de olabilir. Ama ben burada yani elinizde diyelim ki çok iyi bir 2 tane sağ bekiniz var. Biri savunmacı olsun, biri de hücumcu. Ben bu taktikte savunmacı olanı tercih ederim. Ama elinizdeki bek çok iyi bir bek ve hücumcuysa onu da kullanabilirsiniz. Stoperlerimizi yine en iyi stoperlerimizi seçelim. Orası ayrı. Ama hücum gücü de fazla olmayacak stoperlerden almakta fayda var. Bak tam örneğine geldi. Bade ile Marcao var. İkisi de 75 savunmada. Biri 6 hücum, biri 14 hücum. Ben mesela bu taktikte Marcao'yu seçerim. Tamamladınız. 6 numaramızı özellikle bu taktikte, yani bunu OSM için söylüyorum. Genel futbolun bütün literatüründe de bu geçer. 6 numara özellikle çapalı oynayan takımlarda bu oyuncuyu en savunmacı oyuncu seçin ve hücum gücünü de çok yüksek tutmaya özen göstermeyin. Yani savunması gerekiyorsa 90'lara çıksın. Hücum 70'lerde kalsın. Biz ona da okeyiz. Elimde Soumare olduğu için ben Soumare'yi koydum. 8 numaralarımız ve 10 numaralarımız bu taktiği yani 5-2-3 taktiğini kırmanın anahtar rolleri olacak. Bu adamları ya çok iyi bir denge oyuncusu, Rakitic gibi her şeyi 83, her şeyi 90 neyse veya çok iyi bir hücumcu 8 numara seçmeye çalışın. 10 numarama da geliyorum. Bu takımda maalesef şu an elimde bir 10 numara yok. Ama olsaydı buraya da tamamıyla hücum, başka hiçbir şey düşünmeyen inanılmaz hücumcu bir orta saha bulun ve ona ekleyin. Ben yine de Rakitic'i öne atayım. Daha mantıklı kalır. Forvetlerimizde birazdan çizgi taktiklerinde ve baremlerde göstereceğim ama burada forvet kısmında iki oyuncumuzdan en azından bir tanesinin savunma gücünü yüksek tutmaya özen gösterin. Eğer ikisi de varsa olur ama ikisi değilse en azından birini daha savunmacı göstermekte fayda var. Gelelim şu meşhur taktik kısımlarımıza. Şimdi taktik kısmına ben bu taktik kaleyi görünce vur olarak yaptım. Çünkü orta sahaları hücuma çıkartacağız. Yani kafamdaki mantık o şekilde. O yüzden de orta sahalarımızla fazla böyle İşte pas oyununa girmeye, kanatları kullanmaya girmeye gerek yok. Orta sahamız görünce vursun. Zaten hücumları da çok yüksek olacağı için onlara böyle farklı şeyler kullanmaya gerek yok. Müdahale kısmında pres olayımızı biraz yüksek tutacağız. Şimdi ufaktan bir spoiler'ı vereyim. O yüzden de yani hakemle fazla didişmeyin bu taktikte. Eğer baktığınız hakem çok sinirli, gerekiyorsa sakin oynatın. Baktığınız hakem sarılarda yine de mesela normallerde tutmaya çalışın. Ben normalde agresif oynatmayı severim ama şu an gerek yok. Rakip zaten 5'li oynuyor. 10 kişi kalırsak biz bu adamlar hayatta gol atamayız. O yüzden hakemle didişmiyoruz bu taktikte. Şimdi çizgi taktiklerimizde forvetlerimiz orta sahayı desteklesin. Orta sahalarımızda forveti destekleyecek. Neden forvetleri savunmacı istediğimi buradan anlayabilirsiniz. Orta sahayı destekleyecekleri için yapacağımız preste orta sahada iyi bir savunma yapmaları önemli. Orta sahamız forvete çıkıyor. Eğer çok iyi bir bekiniz varsa ve rakip çok güçsüzse bekleri ileri alabilirsiniz. Ama benim önerim burada beklerin de geride kalması olacaktır. Baremlere geçmeden önce ben bu taktiği offside taktiği olarak düzenledim. Presi güçlü tutuyoruz. Rakip 3 forvet ve muhtemelen kontra atak çıkacak.
O yüzden offside taktiğini açık tutup aslında arkaya sarkmalarında da bir offside tehlikesi yaratabiliriz. Bunda çok emin değilim. Birkaç kez denedim, fayda da aldım aslında ama biraz riskli bir hareket. Eğer hiç kullanmıyorsanız offside taktiğini yine kullanmayın ama ben bu taktikte kullanıyorum. Şimdi gelelim çizgi taktiklerine. Arkadaşlar çizgi taktiklerine de gelmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapayım. Videolarımızı lütfen likelayın. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Geldik şimdi işin en civcivli noktasına. Arkadaşlar presi yüksek tutacağız dedik. Amma kaçta tutacağız? Biz 80'lere ve 85'lere çıkartırsak takımın bir kere kondisyonunu çok yormuş olacağız. Rakip 5'li olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden 80'ler değil de şöyle bir 75-74 bantlarında tutmak hem pres gücünü yüksek tutar hem de acayip bir şekilde böyle presi de yüksek tutmamış oluruz. Stilimiz kesinlikle ofansif. Zaten bu taktiği kullanıyorsa rakip muhtemelen sizden güçsüzdür. O yüzden atak gücümüzü yüksek tutalım. 67'ler bence çok ideal bu taktik için. Tempoda şimdi hızlı paslaşma seçeneğini de tutabiliriz. Ben bunu da bir opsiyona tutuyorum. Ama hızlı paslaşmada da biraz daha teknik oyunculara gitmek gerekiyor. Eğer orta sahamız çok teknikse, bunu tekrar söylüyorum. Orta sahamız çok teknikse 65 bantlarına çekebilirsin. O kadar teknik değilse de en azından 58-59 bantlarında tutalım. Yine bir tempomuz da çok düşük olmasın diyorum ve uzmanlarıma geçiyorum. Uzmanlarımızda kaptanımızı tam burada mesela Rakitic mükemmel bir uzman örneği. Hem takım için reytingi yüksek hem de 35 yaşında. Hemen yaşlı kurtu kaptan yapalım. Penaltıcımızı en iyi hücumcumuz yapıyoruz. Nesri. Free kicklerde çok iyi bir kanat hücumcunuz varsa ona verin. Mesela Lamela burada ideal. Ama Rakitic çok iyi olduğu için ben Rakitic'e veriyorum. Sizin çok iyi bir kanat forvetiniz vardır, ona verin. Kornerleri her zaman orta sahadaki en iyi oyuncunuza verin. Yani en teknik anlamda söylüyorum. Son bir kez daha takımı check edelim. Takımı dikkat ederseniz ne yaptık? Orta sahalarda 6 numara hariç diğer bütün oyuncuları hücumcu kurmaya çalıştım. Öndeki 2 oyuncudan birinin savunmasını özellikle özen gösterdim. Diğeri de varsa süper olur ama bir de yeterli. Stoperlerimizin atağını düşük tutup savunmasına yöneldik. Beklerde de en iyi beklerimizi kullanıyoruz. Çok iyi bir savunma bekleriniz varsa bu maç için onu değerlendirin. Burada son bir dipnot düşeceğim. Bu taktikleri verirken ben biraz taktiğin mantığına göre veriyorum ama bazen mesela yorumlarda bana sorular da geliyor. Abi şöyle bir takım var veya şöyle reytingler geliyor. İşte bunlara karşı ne oynamalıyım diye. Şimdi bunlara cevap verebilmem için takımınızı çok iyi biliyor olmam gerekiyor. Ben yine elimden geldiğince yardımcı oluyorum ama bilmediğim için çok rahat yorum da yapamıyorum. Şöyle yapabiliriz. Bana mesela Instagram üzerinden yani Gamer Papers hesabı üzerinden bize takımlarınızın fotoğrafını gönderin. Ben o fotoğraflara da bakayım. Altına da mesela rakiplerinizle nasıl oynamak istediğinizi, takım düzeninizi söylerseniz ben onlar üzerinden bir yorumlayarak bir videoda çekebilirim mesela. Daha interaktif de olur. Böyle bir şey yapalım. Eğer özellikle sormak istediğiniz soruları bana takımınızın fotoğrafı atarsanız daha rahat anlarım. Buna da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrardan konuma dönecek olursam da eğer verdiğim taktikler takımınıza uymuyorsa bu taktikleri kullanmayın arkadaşlar. Yani bu takımınızda eğer sizin gerçekten çok iyi bir 4 orta sahanız yoksa ve bu anlattığım kriterlere uymuyorsa sıkıntı yaşarsanız da ondan sonra bana kalmasın bu. Şimdiden söylüyorum çünkü takımları da bilmediğim için tekrar söylüyorum sıkıntı yaşayabilirim. Çok iyi bir 4 orta sahanız vardır. Mükemmel, tam bu taktiğe uygundur. Kesinlikle kullanın. Ben bu taktiğin 5-2-3'ün içinden geçeceğinden eminim arkadaşlar. Oyunun meta taktiklerinden olan ve hepimizin canını sıkan 5-2-3 taktiğine karşı taktik yaptım. Umarım verdiğim taktikler işinize yarar. Yine videonun içerisinde bahsettiğim gibi yorumlar kısmında bana her zaman her şeyi yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bize sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşıp daha ayrıntılı sorularınız varsa onları da gönderebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni OSM videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.